Ve Amerika'dan bir hamle geldi. Amerikan Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Beyaz Saray'daki o yaşadığı tartışmanın ardından yankıları da hala sürüyor işte. Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir açıklama geldi. Amerika Başkanı Trump'ın talimatıyla Ukrayna'ya yapılan askeri yardımları duraklatma kararı aldı. Amerikan basınında konuştu Beyaz Saray yetkilileri. Trump yönetiminin Ukrayna'ya askeri yardımları duraklatma kararı aldığını söyledi. Ancak bu kararın yardımları bitirme anlamı taşımadığı belirtildi. Kararın henüz Ukrayna'ya ulaşmamış tüm askeri teçhizat için geçerli olacağını söyledi. Bir başka Beyaz Saray yetkilisi de başkan barışa odaklandığını açıkça ifade etmişti. Ortaklarımızın da bu hedefe bağlı olduklarını görmek istiyoruz. Çözüme katkı sağladığından emin olmak için yardımlarımızı durduruyoruz ifadesini kullandı. Yetkililere Trump'ın bu kararı almasındaki gerekçe olarak da Zelenski'nin Beyaz Saray'daki tavırları gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bakalım şimdi. Büyükelçilerle iftarda buluştu Erdoğan ve Ukrayna müzakerelerinde her iki tarafında masada olması gerektiğini belirtti. Sözü Avrupa'nın güvenliğine getirdi. Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki önemine vurgu yaptı. Terörsüz Türkiye çalışmalarıyla da emperyalistlerin oyununu bozulduğunu söyledi. Bölgemizin bir asır önce olduğu gibi tekrar yeni haritalar üzerinden dizayn edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların amaçlarından biri de işte bu kirli ve kanlı planlara engel olmaktır. Terörsüz Türkiye sürecinin emperyalistlerin planlarını suya düşürdüğünü söyledi. Coğrafyanın etnik ve dini ayrımlar üzerinden parçalanmasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Kimlerin ne yapmaya çalıştığının gayet farkındayız. Ne ülkemizin ne bölgemizin geleceğine teröre yer olmadığını herkesin anlamasını, planlarını buna göre yapmasını tavsiye ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyükelçilerle iftarda buluştu. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabulucu rolüne vurgu yaptı. Barış için her iki tarafında masada olması gerektiğini belirtti. Muhtemel bir çözümün ne Rusyasız ne Ukraynasız olabileceğine inanıyoruz. Savaşan taraflardan herhangi birini dışlayan formüllerin sonuçsuz kalacağını her vesileyle dile getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü Ukrayna Savaşı'ndan Avrupa'nın güvenliğine getirdi. Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez. Avrupalı dostlarımızın da bu hakikatle artık yüzleşmesini bekliyoruz. Erdoğan, Batı Şeria'yı ilhak çağrısında bulunan İsrailli yetkilileri ise sert bir dille uyardı. Batı Şeria'yı ilhak çağrıları yetmezmiş gibi bir de Mescid-i Aksa'yı hedef alan kışkırtmalarıyla İsrailli yetkililer ateşle oynamaktadır. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulmadan İsrail'de aradığı huzura kavuşamayacaktır.